Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay ve güzel yazlık tığ işi elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın elbise çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde ön bölümleri çiçeklerle süsledim. Çiçek tarlası gibi oldu bakın. Arka bölümü düz yaptım. Elbise örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu elbiseyi 3-6 ay arası bebek için yaptım. 6 aylık bebek çok rahat kullanır arkadaşlar. Geniş oldu, bakın büyük bir elbise yaptık. 3-6 ay için yaptım. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Tek yapmanız gereken bu zincir sayısını daha fazla başlamak arkadaşlar. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız bu başlama zincirini 2-3 zincir eksik yapabilirsiniz. Bu yaka arttırma sıralarında benim yaptığımdan 1-2 sıra eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. Benimle aynı sayıda başlayıp bu arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 6-12 ay arası bebekleriniz için olur. Bu başlama zincir sayısını benimle aynı sayıda başlayıp arttırma sırasını 2 veya 3 sıraya fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. 2-3 yaş için yapmak istiyorsanız bu başlama zincir sayısını 2-3 zincir fazla başlayarak arttırma sıralarında 2-3 sıra fazla yaparsanız 2-3 yaş çocuklarınız için olur arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla zincir başlayıp daha fazla arttırma yaparak her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Bu kol altından sonra her üst sırada arttırmalar yaptım. Etek ucuna doğru genişleyen bir elbise yaptım bakın. Uç bölümde modeller yaptım. Bakın ön bölümde çiçekler yaptım. Çok güzel oldu. Askılarını beyaz yaptım. Siz tercihinize göre elbiseyi yaptığınız renk ile yapabilirsiniz. Elbise örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım arkadaşlar. Bakın penye bir iplik, yazlık bir iplik. Siz tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak bu elbiseyi yapabilirsiniz. Beyaz renkli iplik kullandım çok az miktarda. Ve bu tomurcukları yapmak için çok az miktarda sarı renkli ipliğe ihtiyacımız var. Tığ olarak ben bugün 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. 3-6 ay için yaptım. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 26 zincir yapalım. 26 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım. 26 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 13 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 13 santimetre için 26 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Benimle aynı ölçüde yapıyorsanız 13 santimetre olasıya kadar zincir yapın. Daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız da bunu 2, 3, 4, 5, 6 zincir fazla yaparak daha büyük çocuk için başlayabilirsiniz. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan, diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıra başında bakın 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan ile birlikte
23 trabzan yapacağız arkadaşlar. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında yaptığım bakın bu 3 zincir ile birlikte 23 trabzan oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bir sıra üzerinde 23 trabzan var. Bu 23 trabzanın kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 12 santimetre genişlik var. Benim yapacağım ölçü için bu 12 santimetre yeterli. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız daha fazla sayıda trabzan olacak. İkinci sıradayım. 3 zincir yapıyorum. Bu sıradan itibaren hem bu sıra başında hem de sıra sonunda arttırma yapacağız arkadaşlar. Yaka örgüsü arttırmalar yaparak devam edecek. Bakın 3 zincir yaptım. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bakın burada 2 trabzan oldu arkadaşlar. Üst zincirde bir trabzan. Bakın şu ilmek üzerinde 2 trabzan oluştu. 1, 2. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Bakın şu 3. zincirde arttırma trabzanı yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği bakın burada 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bakın sıra başında da 3 zincir yaptım. 3 zincir yaptığım ilmeğe trabzan yaptım. Arttırma yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 trabzan var. Bir sıra üzerinde 25 trabzan var. Bir arttırma sıra başında oldu. Bir arttırma sıra sonunda oldu. Her sırada hem sıra başında hem sıra sonunda arttırma yapacağız. Bu şekilde her sırada 2 fazla trabzan olacak. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3. sıradayım. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir yaptım. İlmeğe yaptım. Arttırma oldu arkadaşlar. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Burada bulunan 3 zincire kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir önceki sırada bakın 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. Bunun 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın arttırma trabzanı yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 4. sıradayım. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir yaptığım ilmeğe trabzan yaptım. Burada 2 trabzan oldu. Bu 3 zincirde bir trabzan, 1, 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. 3 zincire kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada yaptığım 3 zincirin 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yaptım. Bakın bir tane. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayım. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir ile birlikte bakın 2 trabzan oldu. Görüntüsü bakın şu şekilde arkadaşlar. Her sırada bir sıra başında bir sıra sonunda arttırma yapıyoruz. Bu şekilde düzenli arttırmalar yapıyoruz. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Bu 3 zincire kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bu 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum.
3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 6. sıradayım. Bu ilk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte bakın 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Bakın burada yaptığımız 3 zincirin 3. zincir üzerine 2 trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 3. zincire 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7. sıradayım. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir ile birlikte 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu son ilmeğe kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yaptım bakın. Burada bitiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaka bölümünü ben bitirdim. Yapacağım ölçü için yeterli. Yaptığım 7 sıra 8 santimetre geldi. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 1 veya 2 sıra arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Ön bölümün birini bitirdim. Bakın burası ön bölümse arka bölümü de yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Bunu kaç zincir başladıysanız diğer bölümü de aynı başlıyoruz. Ben 26 zincir ile başladım. Bunu da 26 zincir yapıyorum. ...26 zincir yapalım. 26 zincir yaptım. 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir ile birlikte 23 trabzan yapacağız. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanı tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 23 trabzan var. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın arttırma trabzanı yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine bakın bu 3. zincire 2 trabzan yaparak arttırma yapacağız. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Bakın bu bölümü ben 7 sıra yaptım. Bunu da aynı şekilde arttırmalar yaparak bir sıra eksik yapalım. 6 sıra olarak tamamlayalım. Bakın diğer bölümü de arttırmalar yaparak tamamladım. 6 sıra yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu bölümü 7 sıra yaptım. Bunu 6 sıra yaptım. Bunda 7. sırayı yaparken 2 bölümü birleştireceğiz. İpliği bakın burada kesiyorum. En son ilmeğe yine 2 trabzan yaptım. İlmek içinden çektim. Bakın bu 7 sıra yaptım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sırayı bakın bunda 7. sırayı devam edeceğiz. 5 zincir yapıyorum. Bakın kol altı için 5 zincir yapıyorum. 5 zincir yaptım. Düzgün gelmesine dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu bölümler birbirine bakacak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın burada da son ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bu bölümde de ilk ilmeğe 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bu bölüm ile yine zincir yaparak birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bu son ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4,
5 zincir yaptım. Bakın diğer bölüm ile birleştiriyoruz. Şu şekilde bakın, düzgün olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Burada yaptığım 3 zincir ile bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın 2 bölümü birleştirdik. 5 zincir burada yaptım. 5 zincir burada yaptım. Bu şekilde devam etmiyorum. Bakın kol altından başlayacağız. Burada bakın 5 zincir yaptım arkadaşlar. Bu 5 zincirin 3. zincire ilmek kaydırma yaparak dönüş yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. Bu tam ortadan elbisenin örgüsüne başlayacağız. Örgüyü çeviriyorum. Şu şekilde örgüyü çevirdim. 1, bakın 2 ilmek kaydırma yaptım. 3. zincire ilmek kaydırma yaptım. Bu orta noktası olacak arkadaşlar. Bu 3. zincir orta nokta olacak. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada bulunan bakın 2 zincir var. Bu 2 zincir üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın bu 3 zincirde bir trabzan. Bakın 5 zincir yaptım. 2 trabzanda bu sıra sonunda yapacağız. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Burada yaptığımız zincire kadar trabzan yaparak devam edelim. Kol altı için yaptığım bakın 5 zincire kadar trabzan yaptım. Buradaki zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bakın kol altında 5 zincir yaptım. Buraya da 5 trabzan yaptım. Bu ortadaki trabzana işaret yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki sıralarda buralarda arttırma yapacağız. Bakın 2 trabzan burada kaldı. 2 trabzan da işaretten sonra. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yaparak bu zincirlere kadar devam edelim. Bakın burada yaptığım zincire kadar trabzan yaptım. Bu 2 zincir üzerine trabzan yapıyorum. Burada yaptığım 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu kol altında da 1, 2, 3, 4, 5 trabzan oldu arkadaşlar. Buraya işaret yapabilirsiniz. Bakın şu 3 zincir yaptığımız orta nokta oluyor. Burada da bakın bu 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yaptım. Ortada bulunan trabzan üzerine işaret yaptım. İlerleyen sıralarda arkadaşlar bu işaret yaptığımız trabzandan önce ve sonra arttırmalar yapacağız. Bu işareti her sırada kaydırma yaparsanız güzel olur. Bir üst sıraya alırsanız güzel olur. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın 2 sırayı bitirdik. Bu işareti de bakın bir üst sıraya alıyorum. Orta noktayı kaybetmemek için bakın buralarda arttırma yapacağız arkadaşlar. Bir üst sıradaki trabzanı alıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yapacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 sıra trabzan yaptım. Bu 4. sırada arttırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere 1 trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yaptık. Burada da arttırma yapacağız. Bakın bu işaretli olan trabzandan önce ve sonra arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu ilmeğe kadar devam edelim. İşaret yaptığımız bakın trabzana kadar trabzan yaptım. Bu işaretten önceki bakın bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bu işaretli olan ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum. İşaretten sonraki ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir arttırma burada yaptım, bir arttırma burada yaptım. İşareti bir üst sıraya alıyorum. Bakın burası kenar ortası olacak arkadaşlar. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda da arttırma yapacağız. Son ilmeğe kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu son ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir arttırma yapmış oldum arkadaşlar. 3 zincirin bakın 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu 3 zincirden sonra 2 trabzan yaptım. 3 zincirden önce 2 trabzan yaptım. Bir arttırma burada, bir arttırma burada oldu. Aynı burada yaptığımız gibi bakın. Burası burada yaptığımız 3 zincir gibi oluyor arkadaşlar. Bir arttırma burada, bir arttırma burada yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Arttırma yapmadan her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine arttırma yapmadan her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın buraya da işaret yapalım arkadaşlar. Şu arttırma yaptığım sıraya bir işaret yapıyorum. 3 veya 4 sırada bir arttırma yapacağız. Aralarda trabzan sırası yapacağız. Bakın şunu da bir üst sıraya alırsanız diğer arttırma yapacağınız yerde hangi trabzana yapacağınızı şaşırmazsınız. Bakın üst sıra trabzan yaptım. 4. sırada arttırma yaptım. Bu şekilde elbisenin örgüsü devam edecek. 3 sıra trabzan, 4. sırada arttırma yapalım. Siz tercihinize göre 4 sıra trabzan, 5. sırada arttırma da yapabilirsiniz. Ben 3 sırada bir arttırma yapmayı tercih ediyorum. Elbisenin örgüsüne düzenli arttırmalar yaparak devam edelim. Elbise örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kol altından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 23 santimetre yükseklik var. Siz tercihinize göre birkaç sıra devam edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar her üst sırada iki taraftan arttırmalar yaptım. Etek ucuna doğru bakın elbise örgüsü genişledi arkadaşlar. Bu renk ipliği burada kesiyorum. Dediğim gibi siz birkaç sıra devam edebilirsiniz.
Beyaz renkli iplik ile uç bölümü yapalım. Şu ilmekten ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe yapıyorum 5 trabzanı. Beş trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine tekrar iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde model oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli şu yaptığım ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, etek ucunda bir sıra model sırası yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi yaka örgüsünün buraya başlıyoruz. Bir sıra bu renk iplik ile sık iğne yapıyorum. Daha sonra sık iğneler üzerine bu modelden yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın. İpliği bağlıyorum. Herhangi bir yaka bakın. 4 köşe var. Herhangi birinden başlayabilirsiniz. Şuradan bir ilmek yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmeklere sık iğne yapıyorum. Şu trabzan sıraları var arkadaşlar. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Kol çevresinde sık iğne yapalım. Yaka çevresinde devam edelim. Diğer kol örgüsünde de sık iğneleri tamamlayalım. Başladığımız yere kadar bir sıra sık iğne yaparak tamamlayalım. Başladığım yere kadar sık iğne yaptım. Son sık iğneyi şu ilk yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, kol çevresinde ve yaka çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın düzgün bir görüntü oldu. Şimdi bunun üzerine model yapacağız. Beyaz renkli iplik ile model yapıyorum. Kol altından başlıyorum. Birleştirme yaptığımız yer belli olmasın diye kol altından başlıyorum. İpliği bağlıyorum. Bakın şu şekilde tam ortadan başladım. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde model yapıyoruz. Bu etek ucunda yaptığımız modeli yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim.
Bu köşeleri model gelmesine dikkat ederseniz görüntü olarak daha düzgün görünür arkadaşlar. Şu köşeleri bu yaptığımız 5 trabzanlı modelleri yaparsak daha güzel olur. Çevresinde devam edelim. Başladığımız yere kadar modelleri tamamlayalım. Başladığım yere kadar modelleri tamamladım. Son yaptığım modeli şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, buradan modele başladım. Kol çevresinde, yaka çevresinde modeller yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu bakın. Şimdi askılarını yapalım. Askı örgüsüne bakın, köşelere model denk getirelim demiştim arkadaşlar. Bu köşelere yaptığımız modellerden yapacağız. Şu şekilde bakın. 5 trabzan yaptım. İkinci trabzandan sonraki şu boşluğa ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bakın. 2 zincir yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Şuraya bakın. Burada da 2 trabzan kaldı. Şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Şu 3 ilmeği atlıyorum. Şu 2 zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde askı yapıyoruz. Birkaç sıra askı örgüsüne devam edelim. Askı örgüsünü tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 model sırası yaptım. 13. model sırası yaparken bakın diğer bölüm ile birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum. Bakın yüksekliğine. Şu şekilde oldu. Bakın şurada bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Diğer tarafta bakın model var. Bu modelin 1, 2, 3 trabzan atlıyorum. Şu boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. Trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan boşluğuna ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın buraya. Aynı yere yine ilmek kaydırma yapıyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın birleştirdiğimiz yerin görüntüsü bu şekilde oldu. Askının birini yaptık arkadaşlar. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi diğer askıyı yapalım. Aynı yapacağız. Yine bu modelden başlıyorum. Bakın köşede yaptığım modelden ikinci sırada boşluğa ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum.
2 zincir yapıyorum. Diğer boşluğa bakın, buraya 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Yine modelleri yapıyorum. Bu askıyı kaç sıra yaptıysanız diğer askı örgüsünü de tamamlayalım. Diğer askı örgüsünü bakın 12 sıra yaptım. Model ile birleştirdim arkadaşlar. Bunu yaptığımız gibi birleştirdim. Bakın ben süslemesini de yaptım elbisenin. Siz isterseniz bu süslemeyi yapmadan da düz olarak kullanabilirsiniz. Bu süsleme yapması da çok kolay arkadaşlar. İğne ve iplik gerekiyor. Bakın bu şekilde iğneye 2 katlı iplik taktım ben. Siz isterseniz tek katlı yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Bu çiçek yerleştirmesini tercihinize göre siz ister daha sık ister daha seyrek yapabilirsiniz. Örgünün ters tarafına bakın, ucuna şu şekilde bir düğüm yaptım. Küçük düğüm yaptım. Örgünün ters tarafından düğüm içinden geçirdim. Bakın iğneyi şu ilmekten siz dediğim gibi istediğiniz yerden yerleştirme yapabilirsiniz. Şu şekilde taktım bakın. Aynı ilmeğe tekrar iğneyi takıyorum. Çıkarıyorum. Elimle bakın şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. İpliğin bakın diğer tarafından tekrar iğneyi takıyorum. Bu orta bölümden çıkartıyorum. İlk taktığım ilmekten. İlk yaprağı yaptık. Bunun gibi 5 tane yapıyorum. Bakın çiçeği yaptım. Örgünün ters tarafından ilmek yaparak kesiyorum. Bakın şu şekilde iğneye doluyorum, sağlamlaştırıyorum. Bakın 5 yapraklı olarak yaptık. Şimdi bu tomurcuk yapacağız. Sarı renkli yapıyorum. Yine 2 katlı yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın 2 katlı yapıyorum. Örgünün ters tarafından geçiriyorum. Ortadan çıkarıyorum bakın. Şu orta bölümden iğneyi çekiyorum. Şu şekilde tutuyorum iğneyi. 5 defa doluyorum. 1 2 3 4 5. Çok sıkı yaparsanız çıkmaz arkadaşlar. İğneyi çekiyorum. Bakın elimle şu şekilde düzgün tutuyorum. Aynı ilmeğe tekrar iğneyi takıyorum. Ters taraftan çekiyorum. Bakın tomurcuğunu yaptık.
ipliği kesiyorum. Bakın ben bitirdim. Siz bu dediğim gibi çiçek yerleştirmesini tercihinize göre istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Arka tarafı düz bıraktım arkadaşlar. Buraya çiçek yapmadım. Sadece ön bölüme yaptım. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 25 santimetre. Bakın yakadan etek ucuna kadar olan yüksekliği ölçüyorum. 33 santimetre. Askıları ölçmedim arkadaşlar. Askılarla birlikte ölçüyorum. 40 santimetre. Ben bugün 3-6 ay arası bir bebek için yaptım. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 6-12 ay arası bebek de kullanır. Bakın. Çok güzel oldu elbise. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.